Zenginlerin nakit paradan, yani bildiğimiz o kağıt paralardan neden adeta nefret ettiğini hiç düşündünüz mü? Bu sorunun cevabı paraya dair bütün bildiklerinizi kökünden sarsabilir. Hadi gelin bu sır perdesini birlikte aralayalım ve gerçek para aslında neymiş onu bir görelim. Şimdi size bir soru. Cebinizdeki, bankanızdaki paraya ne kadar güveniyorsunuz? Muhtemelen çoğunuz, tabii ki güveniyorum benim param diyorsunuzdur. Peki ya o paranın aslında teknik olarak sizin olmadığını söylesem ne derdiniz? İşte bütün hikaye tam da bu küçücük şüpheyle başlıyor. Ve işte asıl gizem de burada. Düşünsenize Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett dünyanın en zengin insanları. Ama servetlerini bizim gibi bankada nakit olarak tutmuyorlar. Hem de neredeyse hiç. Neden peki? Yani para bankada değilse, kasada değilse o zaman nerede bu para? Zenginlerin dünyasına girebilmek için önce hepimizin aklındaki o en büyük tabuyu yıkmamız gerekiyor. Hazır mısınız? Nakit bir çözüm değil, aslında bir problem. Evet, yanlış duymadınız. Onlar buna uyuyan para diyorlar. Ve bu uyuyan paranın ne kadar tehlikeli olduğunu şimdi hep birlikte göreceğiz. Bakın, bu iki cüzdan aslında iki ayrı dünya görüşünü temsil ediyor. Soldaki, yani bizim dünyamız, parayı bir güvenlik aracı olarak görüyor. Dokunabildiğimiz, sayabildiğimiz o somut servet. Sağdaki ise ultra zenginlerin dünyası. Onlar için o aynı kağıt para her saniye eriyen, değer kaybeden bir yükümlülük. Yani bildiğiniz bir yük. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Yastığınızın altındaki ya da banka hesabınızdaki o para sizin için çalışmaz. Sadece durur. Ve durduğu yerde tıpkı güneşte bırakılmış bir dondurma gibi sessiz sessiz eriyip gider. Siz çoğu zaman farkına bile varmazsınız. Peki bu erimeye sebep olan şey ne? Adını hepimizin bildiği o görünmez canavar, enflasyon. Her gün, her saat siz hiç fark etmeden paranızın satın alma gücünden küçük bir ısırık alıyor. Zenginlerin sırrı bu canavarla dövüşmek değil, akıllıca ondan saklanmak. Paralarını öyle yerlere koyuyorlar ki bu canavarın dişleri oraya uzanamıyor. Peki tamam, anladık, para nakit değil. O zaman nerede? İşte şimdi o sır perdesini tamamen kaldırıyoruz ve gerçek paranın ne olduğunu görüyoruz. Cevap basit, çalışan varlıklarda. Onların serveti cüzdanınızdaki gibi kağıt parçaları değil. Onların serveti değer üreten şeyler. Mesela bir şirketin hisse senedi size temettü, yani kar payı öder. Bir gayrimenkul size her ay kira getirir. Bir patent size lisans geliri kazandırır. Gördüğünüz gibi bunların hiçbiri uyumuyor, hepsi sürekli çalışıyor. Şu cümleyi aklınızın bir köşesine yazın, hatta kazıyın. Gerçek para çalışan paradır. Bütün felsefe bu aslında. Para biriktirilip saklanacak bir hazine değil. Hayır, o daha fazla değer yaratmak için kullanılacak bir araç. Zenginlerin parası bu yüzden asla uyumaz. Asla. Onlar uyurken bile para onlar için çalışmaya devam eder. Peki, tamam, çalışan varlıklara yatırım yaptık diyelim. Bu kadar mı? Yeterli mi? Tabii ki hayır. Bu oyunun sadece ilk bölümüydü. Asıl ustalık, içinde bulunduğunuz finansal sistemin kurallarını bilmekten ve o kuralları kendi lehinize bükebilmekten geçiyor. Şimdi size belki de biraz rahatsız edici bir soru soracağım. Banka hesabınızdaki o para gerçekten sizin mi? Emin misiniz? Hani tabii ki benim, üstünde adım yazıyor diyoruz ya. Aslında bankacılık sisteminin kurallarına göre cevap pek de o kadar net değil. Cevabın anahtarı şu karmaşık görünen terimde gizli. Kısmi rezerv bankacılığı. Adı karışık ama mantığı çok basit. Şöyle düşünün, siz bankaya 100 lira yatırdınız. Banka yasal olarak bu paranın sadece küçük bir kısmını, diyelim 10 lirasını kasasında tutmak zorunda. Peki geri kalan 90 liraya ne oluyor? Hop, onu başkasına kredi olarak veriyor ve üzerinden faiz kazanıyor. İşte sistemin bütün sihri ya da kimilerine göre tuzağı burada. Sizin 100 liranız aynı anda hem sizin banka hesabınızda bir rakam olarak görünüyor, hem de kredi çeken başka birinin cebinde harcanıyor. Aynı para aynı anda iki yerden birden var oluyor. Zenginler işte bu sihri çok iyi bildikleri için paralarını bu sistemin içinde öylece uyutmak yerine bu sistemin kendisini bir kaldıraç olarak kullanıyorlar. Peki böyle değişken, böyle karmaşık bir sistemde servet nasıl korunur? Zenginlerin bu soruya verdiği cevap binlerce yıldır hiç değişmedi ve o kadar basit ki asla ama asla bütün yumurtalarını aynı sepete koyma. Yani servetini dağıt, çeşitlendir. Bu gördüğünüz tipik bir zengin portföyünün haritası gibi. Dikkat edin, hiçbir dilim pastanın tamamını kaplamıyor. Hisse senetleri,
Gayrimenkul, özel fonlar, sanat eserleri, her şeyden biraz var. Neden? Çünkü hisse senedi piyasası çökse bile gayrimenkulleri hala ayakta. Bir taraf düşerken diğer taraf onu dengeliyor. Amaçları tek bir darbeyle devrilmemek. Amaçları riski minimuma indirmek. Hatta öldürmek. Ve şimdi geldik işin en tepe noktasına. Piramidin en ucuna. Çünkü zenginler için oyun hiçbir zaman sadece para kazanmakla ilgili değildir. Bu sadece bir araç. Asıl hedef çok daha büyük bir şey. Güç ve kontrol. Nakit ve varlık arasındaki fark aslında bir piyonla satranç ustası arasındaki fark gibidir. Bakın, nakit pasif. Orada öylece durur. Değeri azalır, hiçbir şey yapmaz. Ama varlıklar aktiftir. Bir şirkette yeterince hisseniz varsa o şirketin geleceği hakkında söz sahibi olursunuz. Bir gayrimenkule sahipseniz kuralları siz koyarsınız. Varlıklar size sadece para değil, kontrol gücü verir. Ve işte oyunun sonu. Yani asıl amaç budur. Zenginler para biriktirmek istemezler. Çünkü para sadece tabeladaki bir skordan ibarettir. Onlar o parayı kullanarak dünyayı şekillendirmek isterler. Bir teknoloji şirketine yatırım yaparlar ve geleceği şekillendirirler. Bir medya kuruluşunu alırlar ve kamuoyunu şekillendirirler. Siyasetçilere fon sağlarlar ve yasaları şekillendirirler. Anlayacağınız asıl mesele hesabınızda ne kadar sıfır olduğu değil. Asıl mesele o parayla ne kadar etkili hamleler yapabildiğiniz. Servet, banka cüzdanındaki bir rakam değildir. Servet, karar alabilme gücüdür. Para amaç değil, bu güce ulaşmak için kullanılan bir araçtır. Bakın, burada anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Bunu bir kenara koyalım. Bu, bir düşünce biçimi üzerine bir sohbet. Bir yanda nakit var, güvenli gibi duran ama sizi her gün yavaş yavaş fakirleştiren bir yol. Diğer yanda varlıklar var. Evet, riskli ama servet yaratmanın tek yolu olan bir patika. Hangi yoldan gideceğinizse tamamen size kalmış. Ve sizi son bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Şöyle bir hayal edin. Yarın sabah uyandık ve dünyadaki bütün nakit para, evet, bütün banknotlar ve madeni paralar sihirli bir şekilde yok oldu. Kim gerçekten zengin kalırdı? Cevap çok net değil mi? Banka hesabında en çok sıfır olanlar değil, gerçek, çalışan, değer üreten varlıklara sahip olanlar. İşte gerçek zenginlik bu. Bence üzerinde düşünmeye değer.